Bilinmeyenlerin kanalı Kara Ajanda'ya hoş geldiniz. 1. Atatürk'ün kalp krizi geçirdiğini biliyor muydunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Latife Hanım'ın babasının köşkünde 21 gün kaldı. O süre zarfında yaşanan en önemli olayın kalp krizi geçirmesi olduğu görülüyor. Atatürk, rahatsızlanınca Muammer Bey'in doktoru köşke çağrıldı. Mustafa Kemal, muayeneden geçirilen doktor, düzenli yaşam önerip kahve, sigara gibi alışkanlıkların kesilmesini istedi. Bunun üzerine Latife Hanım'ın köşkte değişiklikler yaptığı, örneğin içkileri dolaba kaldırıp kilitlendiği anlatılıyor. 2. Gazi'nin en büyük hayali dünya turuna çıkmaktı. Ömrü yetseydi dünya turuna çıkıp Türk dili ve tarihi üzerinde çalışmalarını genişletmek en büyük hayaliydi. 3. En sevdiği kitap Çalı Kuşu'ydu. Binlerce kitabı vardı ama bunların arasında bir tanesini hayatı boyunca hatta cephete bile başucundan ayırmadı. Reşat Nuri Güntekin'in ünlü Çalı Kuşu romanını hep yanında taşır, her gün rastgele bir yerinden açar, bir sayfa okurdu. 4. Takım elbiselerinin tasarımlarını hep kendisi çizerdi. Lacivert takım giymeyi sevmezdi. 5. Mustafa Kemal'in hayatının bir döneminde çok önemli yer tutan Fikriye Hanım, Mustafa Kemal evlendikten sonra hayatına trajik bir şekilde son verdi ve mezarının nerede olduğu bilinmiyor. Bazı tarihçilere göre kendini zehirlediği ya da silahla intihar ettiği söylenir. 6. Cumhurbaşkanlığından sıkılırdı. Yaşamının çoğunluğunu savaş cephelerinde geçirdikten sonra Cumhurbaşkanı olarak geçirdiği yıllar ona bir ev hapsi gibi gelirdi. Çok sevdiği halkından ve sade bir vatandaş yaşamından uzaklaştığını düşünürdü. 7. Sabah kahvaltılarını pek sevmezdi. Yataktan kalkar kalkmaz odasındaki divanın üzerine bağdaş kurarak oturur, günün ilk kahvesini, sigarasını içerdi. 8. İleri derecede simetri takıntısı bulunmaktaydı. Kendi evindeki eşyaları düzgün durmadığı zaman düzelttiği gibi misafirlikte olduğu zaman bile yamuk duran eşyaları mutlaka düzeltirdi. 9. Kurbanları bağışlardı. Gittiği yurt gezilerinde kendisi için kurban edilen hayvanlara bakamaz, böyle durumlarda sırtını döner ya da kesilmelerini engellerdi. 10. Kan görmeye dayanamazdı. Cephelerde düşmanla göğüs göğüse savaşmış biri olarak en ilginç özelliği savaş meydanları dışında kan görünce fenalaşmasıydı. 11. Yağcılara çok kızardı. Bir akşam sofrasında kendisine gereksiz şekilde iltifat eden Abdülhak Hamit Tarhan'a müdahale etti. 12. Stratejik bakış açısına sahipti. Bunlardan biri de 2. Dünya Savaşı'ydı. Eşsiz bir değerlendirme ve analiz yeteneği ile 2. Dünya Savaşı olmadan 5 yıl önce savaşın bütün ayrıntılarını gerçeğe neredeyse %100'e yakın bir biçimde kestirebilmiştir. 13. Kağıt oyunlarına çok meraklıydı. Kumarı sevmezdi ama kağıt oynamayı çok severdi. Özellikle pokerde usta olan arkadaşlarıyla fasulyesine poker oynardı. Oyun bitiminde kazandığı fasulyeleri arkadaşlarına geri verirdi. Atatürk, kağıt oyunlarını sadece zevkine ve sadece yakın arkadaşları ile oynardı. 14. Kahveyi de çok seven Gazi, günde 10-15 fincan Türk kahvesi ve yaklaşık 40 adet sigara içerdi. 15. UNESCO'dan 100 yılın lideri unvanı aldı. Atatürk 8 Kasım gününden itibaren 2 gün komada kalarak 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe hayatını kaybetti. Ölümünün arkasından UNESCO tarafından 100 yılın lideri unvanı verildi.